Asabım çok bozuk. Hatırladıkça kötü oluyorum. Unutmaya çalışın lütfen. Bakın düşünerek kendinize daha fazla zarar veriyorsunuz. Elimde değil. Vedat'ın yüzü gözümden gitmiyor. Anlıyorum ama artık güvendesiniz. Yani korkmanızı gerektirecek bir durum yok. Ay, korku değil bu, başka bir şey. Böyle hani nasıl desem, böyle kalbim sıkışıyor. Nefesim daralıyor, böyle midem bulanıyor. Star Hanım, iyi misiniz? Selim kenara çek, kusacağım galiba. İyi misiniz? İyiyim, daha iyiyim. Açık hava iyi geldi. İsterseniz bir yerde duralım, bir çorba falan için midenize iyi gelir. Yok. Benim yüzümden zaten geç kaldın, daha fazla gecikmeyelim. Yani siz daha iyi hissedecekseniz kendinizi bir 10-15 dakika benim için sorun değil. Yok, inan hiç gerek yok. Peki. Hadi gidelim. Kötü olursanız söyleyin. Kenara yanaşırım ben yine. Tamam. Selim, tekrar kusura bakma, olur mu? Estağfurullah, siz iyi olun da. Allah Allah. Ne oldu? Bilmiyorum, lastikte sorun var herhalde. Allah kahretsin. Lastik patlamış. Hay Allah. Aksiliğin bu kadarı. İdare etmez mi eve kadar? Mümkün değil. 10 metre gidemeyiz biz bununla. Ne yapacağız peki? Değiştireceğim, ne yapacağım? Başka çarem mi var? Geldim böyle üst üste geliyor işte. Nerede bu ya? Neyi arıyorsun? Stepneyi arıyorum ama yok. Nasıl yok? Kadir almıştı.
Kullandı, geri koymadı yerine. Kimi arıyorsun? Teknik servis. Niye çalmıyor bu telefon? Allah kahretsin, telefon çekmiyor. Hay Allah, kaldık mı burada? Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Kahretsin, telefon şarjı bitti. Dur, dur. Dur kardeşim, dur be, dur. Allah kahretsin seni be. Ulan dursan şaşarım be. Kimlikler. Ya oturur musun artık? Başım döndü gerçekten. Hiç gerek yoktu bu davaya. Hiç gerek yoktu. Ya korkulacak bir şey yok ki. Herkes hak ettiği cezayı çekecek. Ucu sonra bize dönmesin de. Artık biraz sakin ol ve şuraya otur lütfen. Bak. Avukatımız işinin ehli. Şimdiye kadar bir sürü davaya girdi. Hepsini kazandı. Bunu da kazanacak. Merak etme sen. Hem baksana şuna. Yalnız gelmiş. Avukat tutacak parası bile yok. Zavallı fare.
Hiç gergin olmayın. Bu davayı kazanacağız. İnşallah. Peki ne zaman başlayacak? Zannedersen birazdan çağırırlar bizi. Bunun ne işi var burada ya? Hani avukatlığı bırakmıştı? Ha? Ne yani? Melek için geri mi döndü şimdi? Arzu Hanım, Volkan Bey hoş geldiniz. hoş bulduk. Tanıştırayım. Avukatımız Volkan Bey, ortağım Cevahir Bey. Memnun oldum. Ben de öyle. Kusura bakmayın geciktim. Malum trafik biraz yoğundu. Rica ederim. Zaten daha kimse çağrılmadı. Volkan Bey, her şey hazır değil mi? Bir sıkıntı yok. Hiç şüpheniz olmasın. Buradan zaferle ayrılacağız. Tanıyor musunuz? Evet. Volkan Taşkıran iyi bir avukattır. Öyle mi? Ama hiç merak etmeyin. Merak edecek bir durum yok. Çünkü biz çok sağlam hazırlandık. Yani dersimize çok iyi çalıştık. Bu davayı kazanmamız için hiçbir neden yok. İnşallah. Tamam. Evet yolda kalmışlar. Kaç saate gelir çekecek? Anladım. Kolay gelsin. Tamam geliyor. En geç 1 saatte burada olur. Çok teşekkür ederim memur bey. Siz olmasanız biz hala burada bekliyor olacaktık. Hadi bu seferlik ceza kesmiyorum. Bütün gece cezanızı zaten çekmişsiniz. Ama bir dahaki sefere yedek lastik almadan sakın yola çıkmayın. Bagajdan bir şeyler alırken çıkarmıştım. Sonra geri koymayı unutmuşum. Normalde çok dikkat ederim zaten. Dalgınlığıma geldi herhalde. Bütün gece hiçbir araç geçmedi mi yanınızda? Geçti ama kimse durmadı. Böyle olunca benim de elim kolum bağlandı. Şarjım da bitti. Kimseye haber de veremedim. Sizin telefonunuz yok mu? Onun da mı şarjı bitti? Evet. Zaten bozulup duruyordu. En son Selim'i aradıktan sonra kapandı. Bir daha da açılmadı. Peki siz arkadaş mısınız? Hı? Arkadaşız. Ailesi de bilir beni. Peki fazla uzaklaşmayın. Çekici geldiğinde gözden kaçırmasın. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun memur bey. Oh be, kurtulduk sonunda. Merhaba Yusuf Bey. Merhaba Yusuf abi. Hoş geldiniz. Ay Melek'ciğim kusura bakma geciktik biraz. Ya ne kusuru olur mu öyle şey? Zaten daha başlamadı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım. Ya geldiğiniz için ne kadar mutluyum bilemezsiniz. İyi ki sizin gibi arkadaşlarım var benim. Ay Melek'ciğim asıl iyi ki sen varsın. Ya tabii ki en zor gününde yanında olacağız. Tabii ki destek olacağız sana. Bunların ne işi var burada ya? Davalı Melek Özer, davacı Arzu Karapınar duruşma salonuna. Buyurun geçelim. Lütfen buyurun. Oturabilirsiniz. Evet.
Herkes hazırsa duruşmanın ilk hissesine başlıyorum. Yok düşmüyor işte ya düşmüyor. Ay, aklımı oynatacağım artık anne. Zeynepciğim, kızım sakin olmaya çalış. Ne olur beni de korkutuyorsun. Anne nasıl sakin olayım? Yarım saati evdeyim dedi sabah oldu yok. Yavrum biliyorum ben de çok endişe ediyorum ama illaki vardır bir sebebi. Telaşlandığımızın farkındadır kızım. Ulaşır birazdan. Hadi yavrum içimizi ferah tutalım biz. Yok anne yani bir şey olsa bile arar mutlaka haber verirdi Selim. Şarjı falan bitti. Ben de anlamadım ki. Yoksa niye aramasın? Bilmiyorum böyle aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Allah korusun kızım. Tövbe de, tövbe. Davalı Melek Özer sözleşmesinde yapmakla yükümlü olduğu maddeleri yerine getirmemiş, kendi sorumluluğunda olan işi bırakmak suretiyle iş yerini maddi ve manevi olarak zarara uğratmıştır. Oysa ki altına imza attığı mukavelede işi bırakması durumunda yükümlü olacağı cezai yaptırımlar son derece açıktır. Bu sebepten ötürü davacı Melek Özer'den sözleşmesinde belirtilmiş olan işten ayrılması durumunda ödemekle yükümlü olduğu maddi tazminat tutarını talep ediyoruz Hakim Bey. Selim, çok özür dilerim. Ben nereden bileyim böyle olacağını? Keşke çıkıp gitmeseydim. Çok özür diliyorum. Tamam artık olan oldu. Gününüzü de berbat ettim değil mi? Nerede kaldı şu çekici ya? Bir an önce eve gitmek istiyorum artık. Zeynep kim bilir ne kadar merak etti beni. Ben böyleyim işte. Elime attığım her şeyi kurutuyorum. Yanımdaki insanlara zarar veriyorum. Uğursuz muyum neyim? Belliydi zaten böyle olacağı. Yani biraz daha dikkatli olabilirdiniz siz de. Haklısın. Ben zaten ufaktan bir ev bakayım diyorum. Bunları sonra konuşuruz. Şu an ne yeri ne de zamanı. Bir eve gidelim de. Ben konuşayım mı Zeynep'le? Gerek yok. Kızgındır tabii haklı olarak kız. Bütün gece bekledi. Hani ben anlatırsam, konuşursam belki daha iyi olur dedim. Gerçekten. Gerek yok. Davacı Arzu Karapınar, 20 yıldır hizmet veren Özgüçlü Konfeksiyon'a henüz daha 1,5 aydır ortak olmuş olup tüm çalışanların üstünde ağır ve o güne kadar örneği olmayacak şekilde mobbing uygulamıştır. Davacının bu söz konusu eylemlerine en çok ve en şiddetli şekilde maruz kalan ise müvekkilim Melek Özer olmuştur. Yaklaşık 6 aydır atölyede ustabaşı sıfatıyla görev yapmakta olan müvekkilim, Arzu Karapınar'ın şirkete ortak olduğu andan itibaren hiçbir mantıklı ve somut bir gerekçe gösterilmeden görevden alınmış, kıdemi düşürülmüş ve nitelikleriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan görevleri yapmaya zorunlu bırakılmıştır. Atölyede çalışan herkes de bu durumun farkındadır. Bütün bu eylemler göstermektedir ki müvekkilimi sözleşmeye uymamakla suçlayan Arzu Karapınar'ın asıl kendisinin sözleşmeye uymaması maddi ve manevi müvekkilimi zarara uğratmıştır. Aynı zamanda ustabaşı olarak görev yapmakta olan bir kimsenin kıdeminin düşürülmesi ve yetkilerinin alınması hukuka aykırıdır. Bir başka ifadeyle bu sözleşme zaten Arzu Karapınar tarafından kendi eliyle geçersiz hale getirilmiştir. Bunun yanı sıra yakın geçmişte atölyede yaşanmış olan iş kazası ve bunun sonuçları herkesin malumudur. Atölyede yeni işe başlamış olan Zeynep Emiroğlu'nun yaşamış olduğu iş kazası bu atölyenin ne kadar doğru ve sağlıklı çalışmadığına dair
en açık ve somut gerçektir. Dosyamızda kaza ve Zeynep Hanım'da yol açtığı hasara ilişkin bütün fotoğraflar mevcuttur. İnceleyebilirsiniz Sayın Hakim. Şirket sahipleri bu iş kazasının hesabını vermemiş ve bedelini ödememişlerdir. Gördüğüne bak. Ben sana bunlar başımıza bela olacak dedim. Al işte. Adamın hastanede işini bitirmemesem malum. Hiç şimdi ağzını açma bana. Sayın Hakimim, bu yüzden davanın düşmesini talep ediyoruz. Şahitlerden Aysel Çamcı'yı dinleyelim. Buyurun Aysel Hanım. Ay Allah'ım kaç kere aradım ya, kaç kere çıldıracağım anne artık. Yani aklımı oynatacağım artık ya. Nerede bu çocuk? Çok merak ediyorum. Niye başına bir şey geldiyse? Allah korusun kızım, öyle deme. Hah, kimmiş kızım, Selim mi? Ha? Yabancı bir numara. Aç kızım, aç. Alo. Selim. Çok şükür. Neredesin sen ya? Aklımız çıktı. Akşamdan beri seni arıyoruz. Yolda mı kaldınız? Sitar Hanım'la birlikte. Sabaha kadar birlikte beklediniz o zaman. Ne olmuş kızım, ne olmuş? Nasıl oldu peki? Ya sabaha kadar telefon elimdeydi. Ne kadar merak ettim seni, biliyor musun? Kimin bu numara? Nereden arıyorsun şimdi? Anladım, tamam. İyisin ama sen değil mi? Yok bir şey. Tamam bekliyoruz. Ne olmuş kızım? İyi miymiş? İyiymiş anne, iyiymiş, merak etme. Neredelermiş? Yolda kalmışlar. Sitar Hanım'la birlikte. Ne? Arabanın lastiği patlamış da. Hey Allah'ım. Telefonda çekmemiş. Şimdi çekici gelecekmiş işte. En yakın lastikçiye gidip değiştirip geleceklermiş. Allah'ıma çok şükür. Nihayet haber alabildik. Ah kızım, aklıma hep fena şeyler geldi. Benim de öyle anne, benim de. Kazası belası bir an önce eve gelsinler de. Çok şükür, çok şükür. Melek abla işini hep çok iyi yaptı. Ya, ustabaşılığının da hakkını vererek çalıştı. Hepimize çok iyi örnek oldu. Ama Arzu Hanım geldikten sonra işler biraz değişti. Yani hiç hak etmediği halde onu ustabaşılık görevinden aldılar. Tuvalet temizliğinden market alışverişine kadar her şeyi ona yaptırdılar. Ya Melek abla hepsine dayanmaya çalıştı ama ya Arzu Hanım o kadar çok üstüne gitti ki. Yani sabır taşı olsa çatlar insan. Melek abla da dayanamadı tabii haksızlığa, işi bıraktı. Ben Melek ablanın sonuna kadar arkasındayım. Peki kızım, oturabilirsin. Karar. Eksik belge ve delillerin toplanması, tarafların yeni şahitlerle tekrar dinlenilmesi için duruşmanın ikinci celsesi Nisan ayının 3. haftasında görülecektir. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Hani tek celsede bitecekti? Ne yapıyorsunuz Arzu Hanım? Lütfen sakin olmaya çalışın. Volkan Bey, duymuyor musunuz ya? Bu yaptıkları haksızlık. Ortada verilmiş bir karar yok, kaybedilmiş bir dava yok. Sadece ikinci celse ertelendi. Buyurun lütfen. Nasıl geçti sizce? Olumlu mu karar?
Yani tam istediğimiz şey bu değildi aslında ama ikinci celseye ertelenmesinin de bizim açımızdan iyi oldu. Görmediniz mi nasıl bozuldu Arzu? Tek oturumda Melek ablayı suçlu çıkaracağını sanıyordu herhalde. Daha çok bekler o. O zaman mutlu olabiliriz değil mi? Kesinlikle. Hakim bizi haklı bulduğu için davayı erteledi. Yoksa aksi takdirde ilk celsede aleyhimize karar verirdi. Aysel, Suna, size ne kadar teşekkür etsem azdır. İyi ki varsınız. Sen de iyi ki varsın Melekciğim. Karşı şahit bulmamız ikinci celsede tamamen avantajımız olacaktır Arzu. Onu bulurum. O kolay. Yeter ki şu davayı kazanalım. Umduğumdan zorlu çıktılar ama siz hiç şüphe etmeyin. Buradan zaferle ayrılacağız. Umarım öyle olur. Ha, bu arada ben sizden birkaç imza almam gerekecek. Benimle gelir misiniz? Tabii. Kızlar, siz de burada boşuna beklemeyin daha fazla. Nasıl olsa haberleşiriz sonra. Tamam canım, haberleşiriz. Görüşürüz Melek abla. Görüşürüz canım. Bu yaptığınızı çok ağır ödeyeceksiniz. Selim. Oğlum. Ah evladım. Öldük öldük dirildik yavrum. İyisiniz değil mi? İyiyiz anneciğim, merak etme. Hepimize geçmiş olsun. Sana da kızım. Sağ olun. Zeynep. Gerçekten böyle olsun istemezdim. Yani telefonda konuştuktan yarım saat sonra geleceğim demiştim, biliyorum. Ama dediğim gibi işte yolda kaldık. Telefon çekmedi, şarjım da bitince. Tamam Selim, bunları anlattın zaten telefonda, gerek yok. İkiniz de perişan görünüyorsunuz zaten. Evet, bütün gece yolun ortasında kaldık. Hava da çok soğuktu. Vah vah. Zeynep, Selim'e kızma olur mu? Bütün olanlar benim suçum. Çok pişmanım. Keşke hiç çağırmasaydım. Olmuş ölmüşe çare yok. Sağ salim geldiniz ya. Mühim olan o. Hadi yavrum, üstünüzü çıkarın da salona geçelim, orada konuşuruz. Hadi. Hadi çocuğum. Evet çocuklar, anlaşılmayan bir şey var mı? Hayır. Defterlerinizi kapatabilirsiniz. Ama dersi bitirmeden önce hepinize teşekkür etmek istiyorum. Çocuklar, kütüphane için kermes düzenlememiz gerçekten çok önemliydi. Kermese katılan, okulumuzun kütüphanesi için çaba sarf eden herkese teşekkür ederiz tekrardan. Elifçim, özellikle de sana. Okulumuzun bu eksikliğini gidermek için gösterdiğin çabaya teşekkür ederiz. Hep birlikte alkışlayalım mı Elif arkadaşımızı? Telefonun şarjı da bitince gecenin bir vakti kaldık ortada. Yardım edecek biri de yoktu. Çok ıssızdı. Olacak şey değil. Her şey üst üste gelmiş. Şükredelim ki döndünüz. Ama bir görseniz, gece sabaha kadar ayaktaydık. Telefon hep elindeydi Zeynep'in. Sizden haber alamayınca kahrolduk oğlum, kahrolduk. Dün hepimiz için şanssız bir günmüş. Stare kızım, keşke dün hiç evden çıkmasaydın.
Doğru söylüyorsunuz da ben komşular arayınca eve su basmış deyince apar topar çıktım. O vicdansız Vedat'ın hala evimin etrafına dolaştığını nereden bileyim? Ev bark canından daha mı kıymetliydi kızım? Bir hal çaresine bakılırdı. Ne söyleseniz haklısınız. Ben de panik yaptım işte. Bundan böyle daha tedbirli olursun. Tehlikeli olduğu aşikar. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Oğlum, sana da geçmiş olsun. Yüreğimiz ağzımızda sabaha kadar bekledik. Haklısınız. Ben biraz odama çıkıp dinlensem ayıp olur mu? Yok kızım yok, olur mu hiç? Git sen istirahat etmene bak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynep'ciğim. Buyurun, birini mi aramıştınız? Ben Erkut Bey'e bakmıştım. Ha, siz kim oluyorsunuz? Zeynep'ciğim, Ali Hanım yok mu? Salondalar Selim'le birlikte. Hoş geldiniz Tülay'cığım. Hoş bulduk Ali Hanımcığım. Hoş geldiniz. Vay damat, ne haber ya? Sağ olun Hoş baba. geldiniz. Efendim hoş bulduk. Siz nasılsınız? Ne olsun işte yuvarlanıp gidiyoruz ya. Sen çıkmadın mı bugün taksiye? Yok baba. Tabii senin de aklın hep Melek'te değil mi? Vallahi biz de duramadık evde işte ya. Çıktık geldik. Bir haber var mı? Bir yarım saat evvel telefonla konuştum. Çok şükür iyi geçmiş dava. Ha iyi. Kazanmışlar mı? Fazla bir şey anlatmadı. İyi geçtiğini söyleyip kapattı. Biz de detayları bilmiyoruz. Tabii kaybetmiş olsalardı söylerdi, öyle değil mi? Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani Meleğin arkasında Yusuf Bey gibi bir avukat varken hiç merak etmeyin. Hiçbir şey olmaz. Ben bir çay koyayım. Bu adam. Erkut'un ofisindeki adam. Ne işi var burada? Beni görmemesi lazım. Ne yapıp edip odadan çıkmamam gerekiyor. Hayır, ben anlamıyorum ki hakim niye davayı erteliyor? Her şey gün gibi ortada işte. Melek sözleşmeye uymadı. Hayır, ben anlamıyorum ki, kesecekti cezasını. Olacaktı, bitecekti. Bir de Sunay'la Aysel'i getirmiş yanında. Uyanağa bak. Ya tamam. Sen hele bir sakin ol ya. Demek ki hakim yeterli bulmamış bütün bunları. Ya niye işte? Ben de onu merak ediyorum. Niye? Melek suçlu ya, suçlu. Ya gözünü seveyim, tüketme kendini ya. Bak, burada işimizle gücümüzle uğraşacak yere sen hala Melek'le uğraşıyorsun. Uğraşacağım tabii. Yanına kâr mı kalsın? Ya gözünü seveyim, rahat bırak azıcık ya. Görmedin mi? Zeynep olayını da kullanıyorlar. Çarşaf çarşaf fotoğrafları serdiler. Geri dur azıcık. Senin yüzünden atölyemi kaybedeceğim ya. Ben benim olan hiçbir şeyi kaybetmem. Sen merak etme. İyi. Tamam. İyi günler Melek Hanım. Gelmiyor musunuz? Yok ben gelmeyeyim. Sahafta halletmem gereken işler var.
Ben yani şimdi söyleyeceğim hiçbir şey yerini tutmayacak biliyorum. Ama yaptığınız her şey için size çok teşekkür ederim. Asıl bunu benim söylemem gerekiyor. Neyi? Asıl ben teşekkür ederim. Eğer siz olmasaydınız ben tekrardan mesleğime geri dönemezdim. İyi de ben olmasam bile eminim Sucuk Bey'i tekrardan giyerdiniz bir gün. Ben artık gideyim, merak etmişlerdir. Akşam yemeğe gelirsiniz değil mi? Tabii gelirim. Görüşürüz. Abla hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ne yaptın? Nasıl geçti dava? Anlatırım sonra canım. Fena değildi. Selinler geldi mi? Geldi. Neredelermiş bütün gece? Yolda kalmışlar. Lastikleri patlamış Tahir Hanım'la birlikte. Öyle mi? Abla bu arada babamlar geldi içerideler. Ben Selimlerin durumunu söylemedim onlara. Aklında olsun oldu mu? Tamam canım merak etme. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Gel kızım gel otur. Melekciğim, çok merak ettik seni. Nasıl geçti mahkeme? Nasıl oldu? Kızım telefonda fazla bir şey anlatmadın. Sonuç ne oldu? Kazandık mı? Yok yani hakim davayı erteledi anne. Neden? Bir aksilik mi oldu? O musibet sonunda yapacağını değil mi? Çeldi hakimin aklını. Hayır anne hayır. Yani tam aksine hakim bizden yana bir tutum sergilediği için erteledi duruşmayı. Öyle mi? Evet yani daha fazla tanığın dinlenmesini istedi. Hadi hayırlısı olsun. Tabii dava sonuçlanmayınca Arzu da bozuldu. Beter olsun. Ya ben dedim değil mi? Yani senin arkanda Yusuf Bey gibi bir avukat varken bana hiç korkmana gerek yok ya. Hiç korkmana gerek yok. Hiçbir şey olmaz. Merak etme. Şu davadan alnımızın akıyla bir çıkalım. Aklım var. Helva yapıp bütün mahalleye dağıtacağım. Hayırlı işler. Ne istiyorsun? Konuşmaya geldim. Eğer davayla ilgiliyse söyleyeceklerim bunları duruşmaya saklaman gerek. Ya duruşma falan ne oluyor Allah aşkına? Bak biz burada komşuyuz. Esnafız. Bak işin bu raddeye gelmesi beni gerçekten çok üzüyor. Gel insaf et. Vazgeç şu davadan. Ekmek teknemle uğraşma benim. Uğraşmak mı? Asıl siz Melek Hanım'la uğraştığınız için konu bu noktaya geldi. Biz sadece yasal haklarımızı arıyoruz, o kadar. Tamam. Tamam ya. Sen yine haklarının peşine düş. Ama
Mahkemeydi, oydu, buydu. Uğraşmayalım ya. Oturup konuşalım. Elbet bir şekilde anlaşırız. Bak, onca adam ekmek yiyor oradan. Sorun da bu ya zaten. Sadece Melek Hanım değil. Siz bütün çalışanlarınızın haklarını ihlal ettiniz. Şimdi karşıma geçip de çalışanlarınızı öne sürmeyin sakın. Öyle değil de işte. Ya bir konuşsak, bir dinlesen. Merhaba Yusuf. Hoş geldin Orhan. Şimdi müsaade ederseniz konuşacaklarımız olacak. Peki. Hayırlı işler. Demek geldiniz kardeşler. Siz görürsünüz. Hadi oyalanmayın. Bir an önce işinizi yapın. Siz hangi yüzle buraya geliyorsunuz? Ha? Bu ne utanmazlık? Biz... Laf eveleyip geveleyip durma karşımda. Şunlara bak ya, yüzleri bile kızarmıyor. Siz önce yediğiniz tabağı pisleyin, sonra buraya geri gelin. Oh ne âlâ. Ya biz sadece doğruları söyledik. Kes sesini. Nankörler. Bundan sonra burada işiniz yok. Kovuldunuz. Defolun gidin. Biz yaptığımız işten pişman değiliz. Vicdanımız rahat çok şükür. Ama madem öyle, gideriz. Siz hala kuyruğu dik tutun. Şu kapıdan çıktığınız gibi pişman olacaksınız. Ama iş işten geçti. Hadi size güle güle. Bahriye, odama gel. Buyurun Arzu Hanım. Bugün ne yapıp ne edip olanları Meleğe anlatıyorsun. Aysellerin kovulduğunu mu? Aynen öyle. Ona de ki sen işi bıraktın gittin ama olan onlara oldu. Yani senin yüzünden bu iki kişi işsiz kaldı. Yani onun yüzünden o masum insanların işsiz kaldıklarını ona iyice anlat, tamam mı? Tamam, merak etmeyin. Tabii sen biraz daha süslersin bunu. Yani öyle bir anlat ki vicdanı sızlasın. Bakalım daha sonra davaya devam etmek isteyecek mi? Onun bir an önce davadan vazgeçip buraya geri dönmesi lazım. Anlaşıldı mı? Tamam, siz hiç merak etmeyin. Ama akşam evden arayayım, burada kızlar duymasın. Size de haber veririm. Güzel. İşinin başına dönebiliriz. Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün, çoğalıp büyüyor içimde keder.